Demiryolu tarihinin başlangıcında her ne kadar buharlı lokomotiflerin yaygın olduğu bilinse de aslında diğer enerji türleriyle de çalışabilecek demiryolu araçlarının denemesi yapılıyordu. 1879'da Werner von Siemens, Berlin Ticaret Fuarı'nda ilk elektrikli lokomotifin tanıtımını yaptı. 1881'de bu kez ilk elektrikli tramvayın tanıtımını, 1882'de de troleybüsün atası olan elektromot tanıtımını gerçekleştirdi. Siemens'in atılımlarıyla temelleri atılan elektrikli raylı sistem taşımacılığı bugün dünyanın pek çok ülkesinde yaygın bir şekilde kullanılmakta. Özellikle 1990'ların başında Siemens'in geliştirdiği Intercity elektrik sınıfı yüksek hızlı elektrikli trenlerde ana hedef öncekilerden daha hafif ve öncekilerden daha hızlı bir araç elde etmekti. Intercity Elektrik 1 ve 2'de belirli çizgide ilerleyen Siemens, Intercity Elektrik 3'te trenin 16 çekiş motorunu tüm trenin altına dağıttı. Intercity Elektrik 3'ün hız denemelerinde saatte 386 km hıza ulaşıyor olması, onun normal yolculuk hızının saatte 330 km hıza sabitlenmesinin önünü açtı. Siemens'in bu başarılı denemeleri, uluslararası yüksek hızlı tren taşımacılığında kendisinden başarılı bir şekilde bahsedilmesini perçinleştirdi. Siemens, Intercity Elektrik 3 modeline dayalı olarak 1990'ların sonunda Velaro modelini ortaya çıkardı. Havai katenerde 25 kW 50 Hz birimini kullanan Siemens Velaro'yu Almanya dışında kullanan ilk ülke İspanya oldu ve bu model Velaro E olarak isimlendirildi. Yüksek hızlı tren yolculuk sürecine öncesinde HT-65.000 ile başlayan Türk Demiryolları bu sürece devam etmek istedi ve yeni hızlı tren setlerinin siparişi için Siemens ile anlaştı. Siemens'in Velaro modellerine dayanan sipariş seti için 2013 yılında anlaşma imzalandı. Türk Demiryolları'nda kullanılacak olan ve HT-80.000 şeklinde isimlendirilen yüksek hızlı tren setleri Siemens Velaro D modeline dayanır. Velaro D modelleri saatte 320 km hıza ulaşacak şekilde tasarlanmıştır. Velaro D'den türetilen HT-80.000'ler 8 vagonlu bir setten oluşur. Standart hızı saatte 300 km olan HT-80.000'lerin yalnızca ilk seti 320 km hıza ulaşmaktadır. Serinin ilk seti, ilk olarak Almanya'da çalışması için üretilmiş olan bir Velaro D setiydi ve Eylül 2013'te test sürüşleri için Türkiye'ye gönderildi. Bu set, 23 Mayıs 2015'te Ankara-Konya arasında hizmete alındı. Dolayısıyla bu set, HT-80.000'lerin üretilen diğer setlerinden tasarım ve hız olarak biraz farklıdır ve saatte 320 km hıza ulaşabilen tek setidir. Bu setle beraber aynı zamanda Siemens Vectron dizel lokomotifi de deneme sürüşleri için Türkiye'ye gönderilmiştir. Türk Demiryolları için üretilen asıl ünite 29 Ocak 2016'da Almanya'dan ayrıldı ve Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan hattını izleyerek Türkiye'ye geldi. Bu teslimattan itibaren gelen setler HT-80.100 olarak isimlendirildi. Bu setlerin hızı saatte 300 kilometredir. Tüm setler Avrupa Tren Kontrol Sistemi ile donatılmıştır. Tünellerdeki sonik patlamayı azaltması, sürüş sürtünmesini iyileştirmesi ve dış gürültüyü azaltması için son vagonun orta kısmında yüksek bir tavan dizayn edildi. 16'sı tahrikli olmak üzere toplamda 32 dingile sahip olan HT-80.000'ler, ikinci nesil Velaro dış görünüm tipine sahiptir. Kapı pencereleri, eski Velaro modellerindeki uçak tarzı oval pencerelerin aksine daha büyük kare pencerelerdir. Beyaz, turkuaz, gri renklere sahip olan HT-80.000'ler günümüzde aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir.